Türkiye'nin en bakımsız, en kaderine terk edilen, en yıllarca böyle boş bırakılan, içinde full alkol içilen, şişe bulunan, kemik bulunan, içler acısı durumda olan mezarlığı burası. Sinan Atik YouTube kanalından hepinize selamlar arkadaşlar. Tekirdağ'dayız. Tekirdağ'ın en eski mezarlığındayız. Öyle ki buraya en son gömülen, defnedilen 1964 yılında en son defin olmuş burada. Bayağı büyük ve bakımsız bir mezarlık. Göstereceğim birçok değişik, benim de ilk defa böyle şeylere denk geldiğim bir mezarlık burası. Neden bu kadar bakımsız? Şu şekilde ortada kalmış, çökmüş mezarlar ve bunun gibi nicelere hemen geçiyoruz. Burası bir üst kısmı. Hemen kapıdan girince, üst kısmına gelince mesela bakın, tatlı kızımız Yüzün Zenginoğlu 1963'te doğup 1964'te de hayatını kaybetmiş. Büyük ihtimal zaten annesi de babası da şu an hayatta değildir. Artık şöyle kalmış yıllardır. Bu en kötü 63-64 en son gömülen. Çünkü buraya en son defin 1964 yılında olmuş. Köpek ayağı mı? Çözemedim. Şimdi en ilginç mezar taşını, mezar yasını göstereceğim. Hemen solumda. Yüzü gülmeyen, iç güveysi, iç ağrısı İslam Gülen. Yüzü gülmemiş, iç güveysi olmuş ve iç ağrısı olmuş ana da İslam Gülen 1964 yılında da vefat ederek buraya defnedilmiş. Şu işaretin anlamını bilmiyorum. Bak burada da var. Birçok mezarda da var burada. Burada da var. Orada da var. Çoğu mezarda da bakın şöyle. Şurada da var. Ne anlama geliyor hiçbir fikrim yok. Yüzü gülmeyen iç güveysi İslam Gülen. Bakın orada da var. Ne anlama geliyor hiçbir fikrim yok. Bakın bunda da mezar taşı da o tarz. Şu. Ulan o değil de çok merak ettim. Bak birçok mezarda bu var. Burada da var. Şu an var ya, onun ne olduğunu araştırmak istiyorum da telefonla kayıttayım. Dedim ya arkadaşlar, eski bir mezarlık. Mezarların birçoğu şu halde artık. Hani bu yine yeri belli ama artık şuralarda da mezar taşları bak kaybolmuş. Dümdüz olmuş. Burada birçok insan yatıyordur. İstemeden de kesin üstüne bastıklarımız da vardır. Ama şu iki taş mesela kaybolsa şuranın mezar olduğu belli değil. O yüzden insanoğlunun, diyorum ya, son hali bu. Toprak dümdüz. Şöyle bir mezar taşınız varsa da şanslı kişilerdensinizdir. Hani derler ya, kaderine terk edilmiş. Cidden öyle. Şu şekil etrafları çevrilmiş. Bakım mı olacak bilmiyorum ama böyle çevirmişler. Bakın. Tabii üstünden yıllar geçmiş ama yani şuralara da hep bakmamız lazım. Yani bu şekilde de bırakmak olmaz.
Gerçi kime diyoruz? Diriye saygı var da ölüye mi olsun? Kime diyoruz? Dirinin kıymeti bilindi de ölü mü kaldı? Oha! Bu ne ya? Bir ton kemik var. 100 ton. Vallahi basıyor muyum, basmıyor muyum? Allah affetsin ama şura mezar belli. O ne? Bak. Gerçi İstanbul'da da çok karşılaşıyoruz. Bunlar ne ki, madde içenler, onlar bunlar. Bu mezarlıkta neler neler yapıyorlar. Çünkü buraya polis girmediği için birçok şey dönüyor yani mezarlıklarda. Bana da yorum yazanlar, ben şöyle elimle gösteriyorum diyor. Yok öyle gösterme, şöyle diyor. Ben buna gelene kadar neler dönüyor burada, neler. Arkadaşlar burada bayağı bir böyle kemiklerden var ya. Anlayan var mı bilmiyorum da insan değil herhalde. İnsan kemiği değildir. Şuraya bak. Geçmişe saygı. Şuralara bak. Atalara saygı, büyüklere saygı hani. Bu ne lan? Gerçi söylüyoruz da sanki biz çok mu yapıyoruz? Yani çekim yapmasak mezarlığa mı giriyoruz sanki? Bakın şu mezar taşını alın oradan. Artık bu insan yok. Son tanıdığı da öldü mü bu daha bitti bunun devri. Yani biz de aynı olacağız. Mezar taşımız olursa olur, olmazsa şöyle bir taşımız olur. Bunu buradan şuraya aldın mı, ben şuradayım ya mesela. Bitti benim devrim işte. Toprak. Bu kadar. Kim tanır Sinan Ati'yi? Kim tanır Ahmet'i, Mehmet'i, Ayşe'yi? Fatiha Abdi zevcesi Naciye Paksoy 1958. Bir şey kızı, Nadir kızı Mediha 1953. Şuraya bakacağım. Yine burada da bir şişe. Burada bir mezar. Burada ağaçları kökünden sökmüşler. Tekirdağ'da. Ortalık kemik dolu. Şu işaretlerin anlamı ne onu bilmiyoruz. Her mezarda var burada. İlk defa gördüm. Tekirdağ'da gördüm bunu da. Acaba anlamı ne? 1961. Bak şurası bastığım yer büyük ihtimal biraz çıkıntılı kalmış. Mezar olabilirdi. Buraya bastım. Aynen bak burada çıkıntılı. Taşı da kalmış. Burada mezar. Üstüne bastık işte. Yani bizim suçumuz mu? Bak buralar hep mezar. Bak kaybolmuş. Bak kökten gitmiş o. Şunlar hep mezar. Kimmiş? Ali Gültaş 1961. Tamam çok yıllar geçmiş üstünden falan ama yani şehrin göbeğindeki bir mezar da böyle bırakılmamalı yani en azından birisinin ilgilenmesi lazım. Bakın arkadaşlar.
içmeye gelince içmişler. Mangal da yakmışlar. Sağ solda küller de var. Böyle mangal külü. Gördüğüm en bakımsız ve en eski mezarlıkta burası oldu arkadaşlar. Şuralar hep mezar. Trakya'da ekmekten daha çok satılan bir şey varsa o da demin yerde görmüş olduğunuzdu. Su niyetine burada tüketiyorlar. O yüzden o ne lan? Bir çeşit hap atılmış. Böyle gidiyor. Bayağı bir geniş. Yani artık gösterme gibi hepsi genelde bu şekil bakımsız, sahipsiz mezarlığın olduğu bir yer. Oldukça da merkezi bir yerde. Ama en son defin 1965 yılında yapıldığı işinde bayağı bir bakımsız kalan, ilgisiz kalan bir mezarlık olmuş. Ananı o ne lan? Lan. Tipe bak. Kaplumbağa. Bir mezarlık olmuş arkadaşlar. Olay bu. Şu şekil kalmış artık. Kaplumbağa ya. Şey sandım. Hayatta en korktuğum şey hayvan. Aslan kaplan falan hikaye. Yılan. Yılandan korkarım. Nereden gideceğiz? Şey gibi düşünün. Burada asgari ücretle işte emekli oluyor. Yaşlanıyorsun. Kimse artık önemsemiyor ya. Yaşlandı, nasıl işi bitti bunun gibisinden. Ne dışarıdaki gençler ne büyükler, evlatları falan, ne de yetkililer önemsemiyorlar. Yaşlı, hani bunun işi bitti. Al şunu, kes sesini, kenarda otur, ölümü bekle gibisinden. Yaşlılara, yaşayan yaşlılara öyleyse bunlar da ölen yaşlılar. O yüzden çok bir şey diyemiyorum yani. Mezar taşlarının olması bile, şöyle kalması bile mucize artık. Çünkü alkol yuvasına dönmüş. Gösterdim de bir sürü yerde. Burada Şarköy, Hasan Dur. Gösterebildiğimi gösterdim ama burada birçok yerde de alkol şişesi var arkadaşlar. Şuraya bak nasıl uzamış. Kemikler var. Alkol şişeleri var. Ve geriye kalan da şöyle mezarlar var. Tekirdağ'ın en eski mezarlığı burası. Tekrar söylüyorum, son defin 1965'te yapılmış. Tabii belki sonradan üstlerine defin olduysa o yazmıyor hiçbir taşta. Şuna bakacağım. Lohusa döşeği serili kaldı. Etti can feda yadigar. Bıraktı iki yavru vah hasreta. Emir Yakup'tan Kadir Ağa zevcesi Hasibe 1955. Zamanında neler yaşanmış değil mi?
Halen de yaşanıyor. Her gün, her dakika. Bu Bulgarya göçmenlerinden Kazan kazası Faklı köyünden Ayşe Hacı. Bu eski bu mezar taşları var ya, hani yıllanmış artık. Bakın, bunlar para etse burada var ya, bir tane mezar taşı kalmaz tarihi eser diye bunları alıp satarlar. Hani 100 yıllık, 50-80 yıllık falan para etmiyor. Para etse var ya, bir tane mezar taşı kalmaz. Bakmayın, böyle biz çok merhametli bir millet değiliz yani. 30'unun baharında gençliğine doymadan vazifesi başında şehit edilen tütün eksperi Abdullah. Tütün eksperi ne lan? Türkiye'nin en bakımsız, en kaderine terk edilen, yıllarca böyle boş bırakılan, içinde full alkol içilen, şişe bulunan, kemik bulunan, işler acısı durumda olan mezarlığı burası. Vallahi arkadaşlar, açıkçasını söyleyeyim mi? Normalde denize gidiyordum, şu an daha sabah 8. Yolumun üstüydü burası. Normalde sabah suya gireceğim diye çıktım. Yolumun üstüydü, girdim. Çekmeyecektim de. Sonra dedim ki insanlar burayı da görsün, Tekirdağ'daki mezarlığın halini, öyle çektim. Buraya kadar izleyen herkese de teşekkür ediyorum. Bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Beğeni tuşuna basarsanız da çok sevinirim. Tekirdağ'ın en eski mezarlığından ve Tekirdağ'dan hepinize selam olsun.